Tarih boyunca terk edilmiş yapılar hep ürkütücü olmuştur. Özellikle de hastaneler gibi birçok acının ve ölümün yaşanmış olduğu yerler. Bugünkü videoda paranormal olayların yaşandığı söylenen terk edilmiş hastanelere ve arkasındaki hikayelere bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hırvatistan'ın Zagreb kentinin biraz dışında Medvednica Dağı'nın eteklerinde perili olduğu varsayılan bir sanatoryumdur. 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu hastane o dönemde Avrupa'yı etkileyen en ciddi ve ölümcül hastalıklardan biri olan tüberkülozu tedavi etmek için açıldı. Bu hastalığa yakalanan insanlar bu hastaneye ilk olarak 1909'da kabul edildi. 1968 yılına geldiğimizde tıp gelişmiş ve tüberküloz artık eskisi gibi büyük bir sorun olmaktan çıkmıştı. Bu yıllarda birçok veba savaşı veren hastane ile beraber bu hastanede kapatıldı. Brestavok Sanatoryumu, Milivoje Dezman adında bir doktor tarafından kendi yerel girişimleri sayesinde inşa edilmişti. Bu girişiminin asıl sebebi çocukluğundan beri tanıdığı ve bir artist olan Lijerka Sarama olan aşkıydı. Uzun yıllar başka hayatlar yaşayan çift sonunda kavuşmuş ve beraber yaşamaya başlamışlardı. Mutluluğu yaşadıklarını düşündükleri bir vakitte ise Lijerka tüberküloza yakalandı. Milivoje gerçek anlamda bağlı ve vefalı bir eşti. Yıllarca beklediği kadını tabii ki yüzüstü bırakamazdı. Bütün kariyer avantajını kullanarak bu sanatoryumu belki sevdiğim kadını kurtarırım umuduyla inşa ettirdi. Milivoje'ın tüm çabalarına rağmen Lijerka 1913'te 39 yaşındayken hayatını kaybetti. Artık hastane eskisi gibi şifa dağıtmasıyla değil, Lijerka'nın hayaletinin gezdiği bir yer olarak anılmaya başlandı. O yıllarda bile hiç kimse tedavi için oraya gitmek istemiyordu. Bunun üstüne 2. Dünya Savaşı sırasında 200 hasta burada katledilmişti. Tüberküloz ve katliam yüzünden ölenlerin ruhları Lijerka ile beraber hala burada dolandığına inanılır. Sanatoryumu ziyaret edenler hala öksürük seslerini duyabildiklerini iddia ediyorlar. Berlin'in hemen dışında 121 yıllık bir hastanedir. Bir zamanlar akciğer ile ilgili hastalıkları tedavi etmek için kurulmuş dünyanın en büyük hastanesiydi. 200 hektarlık alana, peyzajlı bahçelere ve 60 binaya sahipti. Faaliyet gösterdiği ilk 25 yılda 110 binden fazla hastayı tedavi etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri hastane olarak kullanıldı. 1916 yılında Somme Savaşı sırasında top mermisiyle yaralanan Adolf Hitler de burada tedavi görmüştü. Savaştan sonra bir süre terk edilip 2. Dünya Savaşı sırasında tekrar askeri hastaneye çevrilmiştir. Sonrasında ise 50 yılı boyunca Sovyet ordusu tarafından işgal edilen hastane Sovyetlerin çekilmesiyle tamamen terk edildi. Hastanenin belirli bölümleri şu anda araştırma ve rehabilitasyon için kullanılsa da kompleksin çoğuna yaklaşık 28 yıldır neredeyse hiç dokunulmadı. Birçok insan diğer olaylarda olduğu gibi acı çeken ruhlar, inleme ve çığlık sesleri, izlenme hissi gibi birçok paranormal şikayetlerde bulunuyor. Hastanenin küçük bir bölümünün hala açık olması yaşanan vakaları ve anlatılan hikayeleri güncel tutuyor. Doğal olarak ne araştırma için ne de tedavi için kimse bölgeye gitmek istemiyor. Polonya'nın Otwock kentinde zamanın önde gelen Polonyalı psikiyatrlarından Samuel Goldflam'in yönetimindeki akıl hastanesi Yahudileri Koruma Derneği tarafından 1908'de inşa edilmiştir. Hastane 30 hektar alan üzerine kuruldu. En yoğun zamanında 994 personel ve 337 hasta barındırdı. İlk başlarda elektroşok tedavisi gibi o dönemde geliştirilmekte olan daha modern uygulamalara öncülük yapsa da Eylül 1939'da Almanya tarafından işgal edildiğinde tüm bunlar değişti. İşgal yüzünden birçok insan hastalıktan ve açlıktan öldü. Almanya'nın serserilere, fiziksel ve zihinsel engellilere, eşcinsellere ve Yahudilere olan bakış açısı yüzünden resmen bir soykırım başlamıştı. Kayıtlarda bu sayının 210 olduğu görünse de çoğu araştırmacıya göre bu sayı çok daha yüksekti. Siyanürle öldürülen çocukların yanı sıra 1942'de 140 kadar çocuk ve yetişkin makineli tüfeklerle öldürüldü. Bazıları başka kamplara sürgüne yollandı. Tablo inanılmaz ağırdı. Aslında Yahudi katliamı tam olarak buradan başlamış ve yayılmıştı. 1942'de tekrardan onarılan hastane, Polonyalı çocukları yetiştirmek ve asimile etmek için tekrar faaliyete geçti. 1990'ların ortalarında ise tamamen kapatıldı. Yine binlerce kişinin öldüğü bu yer halk tarafından lanetli ve paranormal olayların gerçekleştiği bir yer olarak anılıyor. Milano yakınlarındaki Limbiate'de 1865 yılında akıl hastanesi olarak 4 hektarlık bir alana kurulmuş olan sanatoryum zamanla bölgenin en büyük psikiyatri hastanesi olmuştur.
1878'de kapılarını kapattığında hasta sayısı 1000'i aşkın durumdaydı. Genelde savaşın etkisiyle travma geçiren askerlere hizmet verdi. Venedik'teki akıl hastaneleri kapatılınca hastaların barınma sıkıntısı yüzünden tekrar kapılarını açmış ve ek bölümler inşa edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise mültecileri barındırmak için kullanıldı. Yine birçok işkence ve katliamı tarihinde barındıran hastanelerden biri olmuştur. Bugün bu yapılar harabe halindedir ve bölgedeki tüm değerli eşyalar uzun zaman önce çalınmış. Halk bu bölgeye gidenlerin ve eşyaları çalanların başına gelen birçok paranormal hikaye anlatıyor. 1899'da São Pedro da Cova kentinde Portekiz Kraliçesi tarafından tüberküloza yardım amaçlı kurulması planlanmış ancak inşaatına 1932 yılında başlanabilmişti. 70'ler geldiğinde tüberküloz tedavisi çok daha kolay hale geldi ve çok az hasta kaldığı için burayı bir psikiyatri hastanesi olarak yeniden kullanmaya amaçladılar. Ancak bu hiçbir zaman istenildiği düzeyde olamadı. Bölge sürekli yağmalanıyor ve anlam verilemeyen yangınlarla harap hale geliyordu. Bütün bu inşaat süresi ve bir türlü yapılan yapıların ayakta kalamaması bölgenin lanetli ve uğursuz olarak anılmasına neden oldu. Hatta son zamanlarda dahi birçok girişimci bu bölgeyi almış, birçok plan yapmış ve yine hayata geçirememişlerdir. Bugünlerde birçok farklı inançtan toplulukların ritüellerine ve çekim sahasına dönüşmüş durumdadır. 1895'te Alman doktor Gotthold Hanwitz, Alman Kızıl Haçı ile birlikte tüberküloz gibi akciğer hastalıklarını tedavi etmek için bir yer kurmak istedi. Amacı İtalya ya da İsviçre Alplerine gidemeyen Alman vatandaşlar için temiz kır havasını alabilmelerini sağlamaktı. Diğer bir yandan bu temiz havanın tüberküloz üzerindeki etkisini gözlemek istiyordu. Testler teorilerin doğru olduğunu kanıtladıktan sonra hastanesi ünlenmeye başlamış, yüzlerce kişiyi barındıracak şekilde büyümüştür. Daha sonraları burayı Sovyet ordusu işgal etmiş ve askeri hastane olarak kullanmıştır. Savaştan sonra ise tamamen terk edildi. Bölgeye kimseler uğramasa da gözlem yapanların bazıları ne anlama geldiğini bilmediği birçok metinle karşılaştığını, ilginç seslerin yükseldiğini belirtiyor. 2013'te George Clooney'nin oynadığı The Moving Man filminin bir kısmı burada çekildi. Sonrasında da Alman korku filmlerinin mekanı haline geldi. Onlar da garip sesler ve izlenme hissi yüzünden bazı oyuncularının setten ayrıldığını söylüyorlar. Yerli halk bu sanatoryuma mutlu ev diyerek ironide bulunur ve burası bölgedeki en ürkütücü yerlerden biri olarak kabul edilir. Bu efsanenin büyük bir kısmı geceyi hastanede geçiren ve iddiaya göre beyaz kadın olarak bilinen hayalet bir varlığı üst katlarından birinin camında yakalan bir televizyon ekibi tarafından yayıldı. 20. yüzyılın başlarında tüberküloz ve cüzzam İspanya'nın Murcia bölgesinin etkisi altına almıştı. Ölüm oranları hızla artıyordu ve hükümet hastaları karantinaya alma kararı verdi. 1913 yılında şehrin dışında bir sanatoryum inşaatına başlandı. Birinci kat 1917'de tamamlandı. Ancak kompleksin tamamı 1934'e kadar tamamlanamadı. Çünkü iyileşme umuduyla hastaneye gelenler ikinci katın inşaatında sıcağın altında köle gibi çalıştırıldığı ve bu duruma bağlı olarak birçok acı dolu ölümün yaşandığı söyleniyor. 1950'lerin ortalarına gelindiğinde hasta sayısı azaltılınca yetimhane olarak yeniden tasarlandı. Alan yönetilemeyecek kadar büyüktü ve finanse etmek zorlaştığından 1962'de kapatıldı. 1980'lere kadar boş durumda kalan hastane bir girişimci tarafından otele çevrildi. Kötü geçmişi yüzünden otele kimse gelmek istemiyordu. Gelenler ise paranormal olaylar yaşadığını belirterek kötü şöhretin daha da büyümesini sağlıyorlardı. 1995'te tekrar terk edilen binaya ara sıra hayalet varlıkları arayan maceracı turistler geliyor. Genellikle Resident Evil oyunundaki binaya benzerliğinden dolayı şemsiye binası olarak da anılan hastanenin inşaatına 1980'de başlandı. Moskova'nın kuzeyinde Kovrino bölgesinde 2,4 hektar alana kurulan binanın inşaatı 1985'te tamamlandı fakat hizmete giremedi. İlginç bir şekilde binanın alt katlarını su bastı. Bölgenin eski haritalarına bakıldığında zamanında buranın toplu bir mezarlık alanı olduğu fark edildi. Tüm zorluklara rağmen inşaat tamamlandı. Fakat geçmişi yüzünden gereken ilgiyi göremedi. Kimse buraya hasta olarak gelmek istemiyor, gelenler ise paranormal şikayetlerde bulunuyordu. Bir süre kapalı kaldıktan sonra kurtarma hizmeti personeli yetiştiren bir kuruma devredildi. Fakat sonu yine aynıydı. Uzun bir süre yağmacılara ve hayat avcılarına ev sahipliği yaptı. 2018'de yıkımına başlanan bina hala yıkılmayı bekliyor. Perili olduğu söylenen bu hastanenin Rusya'da karanlık bir geçmişi var. İnşaatına 1963 yılında başlandı ve 2009 yılına kadar faaliyette kaldı. Bir gün binalardan biri yandı. 12 hastanın öldüğü söylense de birçok kaynak daha fazla olduğunu belirtiyor. Yangından geriye sadece binanın kolonları kaldı. Sanatoryumun bulunduğu yere turistlerin kalması için küçük bir pansiyon yapıldı. Hala etraf moloz yığınlarıyla dolu olsa da bölge yerel halk için günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.
Diğer mekanların tam aksine kötü namına rağmen halk burayı aktif şekilde kullanmaktadır. Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'de bulunan Abbot Sanatoryumu yıllar boyunca binlerce cüzdanlı hasta için bir sığınaktı. Kanarya Adaları tropikal iklimi ve yoksulluk oranlarının da yardımıyla bulaşıcı hastalıklara dolup taşıyordu. Cüzzam Kanarya Adaları'nda hiçbir zaman salgın düzeyine ulaşamamış olsa da çoğu cüzzamlı tecritte yaşamaya sürgün edildi. Yıllar geçtikçe proje genişledi. 1943'te yapımına başlanan hastane 70'lerde yaklaşık 500 hastayı barındırarak bölgedeki en büyük hastane durumuna geldi. Cüzzama etkili bir yöntem bulunup hastalar azaldığında bu hastanenin de devri kapanmış oldu. Daha sonra kısa bir süre askeri hastane olarak kullanılsa da şimdi adanın ortasında terk edilmiş durumda. Cüzzam hastalığı ve ölüm. İnsanları korkutan iki unsuru birleşince bölgenin laneti ve paranormal olayların gerçekleştiği yer olarak anılması kaçınılmaz olmuştur. Başka paranormal videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.